Kabuslar Durağı'na hoş geldiniz. Korku gecesi. Karlı ve soğuk bir yılbaşı gecesiydi. Kasabanın dışında 5 arkadaş Ali, Deniz, Burak, Elif ve Sibel yoğun bir kar fırtınasında mahsur kalmıştı. Arabaları kara saplanmış ve ölümcül bir soğuk tüm ormanı kaplamıştı. Beyaz bir örtünün altına gizlenmiş gibi duran orman, sessiz ve tehditkar görünüyordu. Çaresizlik içinde karanlıkta parıldayan bir ışık gördüler. Yaklaştıkça Noel süsleriyle ışıl ışıl parlayan, zamanda donmuş gibi görünen bir dağ evi fark ettiler. Bu ev, içinde barındırdığı bilinmezliklerle adeta onları çekiyordu. Kapıyı çaldıklarında orta yaşlı ve nazik görünümlü bir adam kapıyı açtı. Gülümseyerek onları içeri davet etti. Ev, Noel süslemeleriyle bezenmiş, sıcak ve misafirperverdi. Şöminede alevler dans ediyor, hemen yanında büyük bir Noel ağacı parlıyordu. Misafirperver adam sıcak çikolata ikram etti ve geçmişin unutulmaz partilerinden bahsetmeye başladı. 5 arkadaş bu eski anılarla dolu atmosferde rahatladı, kahkahalar ve sohbetlerle geceyi keyifle geçirdiler. Evin sıcaklığı dışarıdaki soğuğun aksine rahatlatıcıydı. Ancak gölgelerde gizlenen varlıkların farkında değildiler. Gece yarısı yaklaştıkça evin atmosferi değişmeye başladı. Ali, duvardaki tabloda hareket eden bir figür gördüğünü sandı. Elif, pencereden dışarı baktığında karanlığın içinde tuhaf gölgeler fark etti. Herkes bir şeylerin yanlış gittiğini fark etmeye başladı. Deniz, masadaki çatal bıçakların kendiliğinden hareket ettiğini gördü ama kimseye bir şey söylemedi. Her biri, ıssızlığın ortasındaki bu evde böyle ufak tefek olayların olabileceğini düşünüp görmezden geldiler. Evin konforu dışarıdaki fırtınadan daha rahat gözüküyordu. Sofraya oturduklarında iştahla göz kamaştıran yemeklerin tadını çıkardılar. Herkes karnını doyurduğunda sofra yavaş yavaş kötü kokuyor, kalan yemekler adeta çürüyordu. Solucanlar tabakların içinde fıldır fıldır geziyor. Kurtçuklar masanın üzerinde dans ediyordu. Herkes dehşet içinde geri çekildi. Yemek masasının bir zamanlar neşeyle dolu atmosferi, şimdi kabus gibi bir sahneye dönüşmüştü. Ev bir anda soğuk ve karanlık bir hale bürünmüştü. Evin köşelerinden gelen garip sesler daha belirgin hale gelmiş. Duvarlardan gelen fısıltılar kulaklarında yankılanıyordu. Görmezden geldikleri her detay canlanıyordu. Yavaş yavaş evin asıl görüntüsü ortaya çıkmaya başladı. Dehşet içinde kaçmaya çalışırlarken, küf kokan ve terk edilmiş bu harabe evde mahsur kalmışlardı. Evin bir zamanlar görkemli olan süslemeleri kaybolmuş, yerini karanlık ve nemli duvarlara bırakmıştı. Ev sahibinin gözlerindeki sıcak gülümseme, yerini korkutucu bir ifadeye bırakmıştı. Bu hayalet, geçmişin gölgesinde sıkışıp kalmış ve giderek daha da saldırgan bir hale geliyordu. Hayalet, ani bir saldırıyla Ali'yi duvardan duvara fırlattı ve zevk ile onun boynunu kırdı. Deniz, kaçmak için odanın diğer ucuna koşarken, çerçevelerden çıkan varlıklar onu acımasızca yere yığdılar. Evdeki eşyalar birer birer üzerlerine hızlıca çarpıyordu. Salonu süsleyen bu büyük avize Elif'in üzerine çöktü. Burak ve Sibel, korku içinde birbirlerine dehşet içinde bakarak hayatta kalmanın yollarını aramaya başladılar. Ev, adeta canlanmış herkesi öldürmek istiyordu. Evin içinde odadan odaya savrulurlarken, zaman zaman evin eski, harabe haliyle karşılaşıyorlardı.
Bir an için evin yıkık dökük halini görüyor, bir an sonra tekrar Noel süslemeleriyle bezenmiş haline tanık oluyorlardı. Bu gelgitler onları daha da ürkütüyordu. Sonunda evin mahzenine inen bir kapı buldular. Merdivenlerden aşağı indiklerinde küf kokusu ve çürümüş tahtaların arasında bir tabut gördüler. Burak ve Sibel korkuyla tabutu açtılar. İçinde yaşlı adamın cesedi yatıyordu. O sırada hayalet yeniden belirdi ve saldırıya geçti. Burak panik içinde bir meşale yaktı ve cesedi ateşe verdi. Hayalet acı içinde hırlayarak saldırmaya devam etti. Ancak ceset yanmaya başladıkça zayıfladı. Sonunda ceset tamamen yandığında hayalet de yok oldu. Hayaletin yok oluşuyla birlikte evin üzerindeki lanet de sona erdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte evden çıktılar. Bu korkunç geceyi geride bırakmanın şokuyla dağ evi sessiz ve terk edilmiş haliyle önlerinde duruyordu. Bu lanetli ev yeniden doğanın kucağında yavaş yavaş kayboldu. Evi arkalarında bırakıp karlar içinde yollarına devam ediyorlardı. Ancak kısa bir süre sonra ikisi de aniden kusmaya başladı. Yedikleri yemeklerden zehirlenmişlerdi. Issızlığın ortasında kontrolü kaybederek aracın direksiyon hakimiyetini yitirdiler ve uçurumun derinliklerine doğru savruldular. Son